Gemiler gerçekten karadan yürütüldü mü yoksa bu sadece tarihi bir efsane mi? Hangi güzergah kullanıldı? Kaç gemi yürütüldü? Bugün İstanbul Fetih sürecinin en meşhur hadiselerinden biri olan gemilerin karadan yürütülmesi olayını masaya yatırıyoruz. 1451'de 2. Murat vefat etti. Babasının vefat haberini alan Şehzade Mehmet Manisa'dan Edirne'ye doğru yola çıktı ve 18 Şubat 1451'de 19 yaşındayken ikinci defa tahta çıktı. Tabii ilk sultanlık deneyiminden sonra Manisa'da geçirdiği 5 yıl 2. Mehmet'i olgunlaştırmıştı. Eski toyluklar yerini planlı, dengeleri dikkate alan, stratejik hareket eden kişiliğe bırakmıştı. Lakin ilk saltanatı sırasında devletin düştüğü perişan durumu hatırlayanlar için Mehmet'in tekrar tahta geçmesi fırsat olarak görüldü. İkinci Mehmet'in 1444-1446 yılları arasındaki ilk hükümdarlığı padişahlığını tehlikeye düşüren bir gölge gibiydi. Sultan Mehmet de bu gölgeden ve kötü imajdan kurtulmak için yıllar evvel aklına koyduğu İstanbul'un fethini gerçekleştirmek için harekete geçti. Genç sultan artık kararlıydı. İstanbul muhakkak fethedilecekti. Yaklaşık 2 yıllık hazırlıktan sonra Osmanlı ordusu İstanbul önlerine gelir ve 6 Nisan'da ilk topun ateşlenmesiyle kuşatma resmen başlar. Yaklaşık 12 gün boyunca toplarla Bizans surları dövülür ve 18 Nisan'da ilk büyük saldırı yapılır ama istenilen sonuç alınamaz. 20, 21, 22 Nisan günleri kuşatma için kritik 3 gündür. 20 Nisan'da Papa'nın gönderdiği erzak ve silah yüklü 3 Ceneviz gemisiyle buğday yüklü büyük bir Bizans gemisi Çanakkale'ye geçerek Cuma sabahı İstanbul önlerine gelir. İkinci Mehmet kıyıya gelerek Osmanlı deniz güçlerini oluşturan donanma reisi Baltaoğlu Süleyman Bey'e gemileri ele geçirmesi veya batırması yönünde emir verir. Hatta kıyıdaki büyük ve Osmanlı gemilerine asker ve silah koyarak Baltaoğlu'na yardıma gönderir. Tüm Bizans halkı bugünkü Topkapı Sarayı'nın bulunduğu o günkü isimli Akropolis tepesine toplanmış, endişeli bir şekilde durumu izlemektedir. Lakin o sırada hiç de hesapta olmayan bir şey yaşanır. Çıkan bir lodos Osmanlı kadırgalarının manevra almasını güçleştirir. Akşama doğru lodosun Poyraz'a dönüşmesi felaketi getirir. Yelkenlerini açan 4 düşman gemisi Osmanlı donanmasını yarar, Haliç önlerine gelir. Zincirin açılmasıyla Haliç'e girer ve Osmanlı donanmasının elinden kurtulur. Bu yaşanan gelişmeler karşısında Sultan II. Mehmet çılgına döner. Hatta atını denize sürer. Yanındaki devlet adamları genç sultanı zor durdurur. Sultan Mehmet'in çılgına döndüğünü söyledik ki nasıl dönmesin? 2 haftadır İstanbul'u abluk altına almışsın, bir yandan toplarla dövüyorsun, bir yandan şehre erzak ve yardım girmesini engelleyerek ümitlerini kırmaya çalışıyorsun. Şimdi ise hiç hesapta olmayan bir şekilde 4 yardım gemisi İstanbul'a ulaşıyor. Hem de Osmanlı donanmasının içinden mucizevi bir şekilde kurtularak. Böyle bir manzarayı düşünürsek İstanbul halkının ümitlenmesi, direncinin artması, şehrin düşmeyeceğine yönelik inancın artması demek. Türk ordusu için ise tam bir ümitsizlik demek. Öyle ki o gün 23 Hristiyan askeri can verirken 300 Türk askeri şehit olmuştu. Günün sonunda orduda ciddi bir yenilgi havası eser. Hatta orduda bazı gruplar firar etmeye başlar. Tabii bir de donanma reisi Baltaoğlu'nun halini düşünmek gerek. Sultan Mehmet'in gazabına uğramış, idamdan zor kurtulsa da görevinden alınmıştır. 21 Nisan sabahı Türk karargahında kötümser bir hava hakimdir. Ordu moralsiz, kuşatmaya karşı olan Çandarlı Halil Paşa ve ekibinin itirazları, Haçlı ordusu kurulacağına dair Macar elçinin tehditleri. Hal böyle olunca bir insan olan Sultan Mehmet'te de haliyle moral bozukluğu yaşanır. Tam o gün Akşemseddin'den sultana bir mektup gelir. Konunun dağılmaması için bir başka videoda Akşemseddin ve mektubundan bahsedeceğiz. Akşemseddin'in bu mektubu sultana can olmuştur. Sultan tarafından yağma izninin çıkması da orduya can olmuştur. Sultan Mehmet İstanbul'u harap bir şehir olarak almak istemiyordu. Bu sebeple yağma konusunu geciktiriyordu. Ama sonunda askere yağma izni vermişti. Yeniden sultanın ve askerinin moral bulması Türk karargahını havayı değiştirmişti. Şimdi sırada düşmanın havasını değiştirmeye gelmişti. Yani düşmanın moralini bozmak gerekiyordu. İşte burada genç sultanın dahiyane zekası ortaya çıktı. 21 Nisan gecesini 22 Nisan sabahına bağlayan o gün. Gemilerin karadan yürütülmesi. Öncelikle şunu söyleyelim. Gemilerin karadan yürütülme hadisesi gerçektir. Hayali ya da uydurma bir şey değildir. Ama 60-70 kadar geminin
bir gecede karadan yürütülerek Haliç'e indirilmesi mümkün değildir. Hak vereceksiniz ki gemilerin geçeceği güzergahın belirlenmesi, arazinin düzeltilmesi, yoldaki engellerin kaldırılması, gemileri çekme işinde kullanılacak alet ve edevatın hazırlanması birkaç günden çok daha fazla zaman alacak şeylerdir. Yoksa işte bir gecede gemiler karadan yürütüldü, İstanbul halkı sabah bir uyandı, Türk gemilerini Haliç'te gördü, korkudan kaçışmaya başladılar vesaire. Bu şekilde anlatmak daha heyecan verici olabilir ama gerçek böyle değildir. Bir gecede düşünülüp gerçekleşmiş bir olay olarak anlatarak Fatih'in ne büyük bir insan olduğunu vurgulamak bazı kesimlere prim kazandırabilir. Ama gerçekte böyle olmadığını belirtmek Fatih'in büyük bir devlet adamı oluşundan toz bile götüremez. Böyle bir olaya düşünmüş olması bile Fatih'in zekasının büyüklüğünü ortaya koymaktadır. O zaman bu hadise nasıl gerçekleşti? Ondan bahsedelim. Karadan yürütme hadisesinin var olduğunu söyledik. Bu konuda netleşmesi güç iki husus var. Birincisi, gemiler denizden mi çekildi yoksa karada inşa edilip mi Haliç'e indirildi? İkincisi ise güzergah neresi? Bu konularda ihtilaflar var. Bir kere gemilerin karadan yürütülmesi hakkında detaylı bilgi veren Dukas, kuşatma sırasında Midilli Adası'nda. Diğer yazar Kritovulos ise Gökçeada'da. Bunlar ancak duyduklarını yazabilmişlerdir. Türk kaynaklarına bakacak olursak Aşık Paşazade bu konudan hiç bahsetmez iken Tursun Bey Galata ardından çekildiğini söyleyip detaylı bilgi vermez. Kuşatma sırasında Osmanlı ordusuna tünel kazmakla görevli Sırp madenci Konstantin Mihailoviç'in yazdıkları var. 30 kadar geminin kıyıya yakın bir ormanda inşa edilerek hazırlandığı ve yavaş yavaş karaya doğru intikal ettiğine dair kaydı var. Bu kayıt tam da Rumeli Hisarı'nın inşa edildiği tarihe denk geliyor. Dolayısıyla gemileri karadan yürütme hadisesinin çok önceden düşünülmüş bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Sonuçta Haliç'e indirilen gemilerin bir kısmı Rumeli Hisarı'nın inşaatı sırasında bir ormanda inşa edildi. Bunlar çekilerek bir yere getirildi. Diğer bir kısım da denizden çekildi. 20 Nisan'da yaşanan deniz muhalefetinden sonra da Fatih'in bu gizli planı devreye sokuldu. Peki bu gemilerin güzergahı neresidir? Yaygın görüşe göre gemiler Tophane'den Kasımpaşa'ya çekilmiş. Tophane'den Haliç'e indirildiği düşünülen güzergah yaklaşık 1,5 kilometre. Bu yol oldukça kısa. Buradan çekilmiş olabileceği akla mantığa uygun. Gemilerin bir gecede çekildiği tezi de düşünülecek olursa Tophane-Kasımpaşa hattı tam biçilmiş kaftan. Ancak burası Bizans surlarının dibinde, yani Bizans askerleri tarafından gözle görebilecek mesafede. Hem de iniş çok dik. Onca gemi dengeli bir şekilde nasıl indirilecek? O zaman güzergahın bir daha gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu konuda Profesör Doktor Feridun Emece'nin ciddi çalışmaları olmuştur. Hocanın tespitlerine göre bir kısım gemiler Beşiktaş koyu ilerisindeki dere yatağında inşa edilmiş, daha sonra limandaki diğer küçük çaplı gemiler ile birlikte etap etap çekilerek bugünkü Eyüp karşısındaki bir mevkiden denize indirilmiştir. Hocanın da ifade ettiği gibi gemilerin bugünkü Dolmabahçe Sarayı'nın Beşiktaş Stadı'nın olduğu çifte sütunlar denilen Kabataş Dolmabahçe'nin olduğu koydan Haliç'e indirilmiş olması daha gerçekçi durmaktadır. Netice itibariyle bir gecede değil bir süreç içerisinde karadan yürütülen ve Haliç'e indirilen bu gemiler İstanbul halkı için yeniden ümitsizlik demekti. Girilemez denilen Haliç'te artık Türk gemileri bulunuyordu. Tabi Haliç'e gemiler indirilince hemen fethin gerçekleştiği düşünülmemeli. Yaklaşık 37 gün sonra 29 Mayıs'ta fetih gerçekleşecektir. O zaman bu gemiler ne işe yaradı? Bir kere Bizans'ın moralini bozdu. Artık Haliç'te de Türk gemileri vardı. Şehrin tam kuşatılmasını sağladı. Haliç surları da baskı altına alındı. Bizans askerlerinin dağılımını değiştirdi. Bizans askerlerinin bir kısmı mecburen Haliç surlarına yöneldi. Bu da asıl saldırıların düzenlendiği kara surlarında düşman askerinin azalmasını sağladı. Yani gemiler fethin kaderini tek başına belirlemedi ama sürecin önemli dönüm noktalarından biri oldu. Sonuç olarak gemiler gerçekten karadan yürütüldü. Ama bu bir gecede mucizevi şekilde değil, önceden planlanmış bir süreçti. Fatih'in dehası da burada yatıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Gemilerin karadan yürütülmesi bir stratejik hamle miydi yoksa psikolojik bir savaş taktiği mi? Lütfen fikirlerinizi yorumlarda paylaşınız. Gemilerin karadan yürütülmesi meselesine burada son verirken marifet iltifata tabidir diyerek kanalımıza abone olmayı ve içeriklerimizi beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, Allah'a ısmarladık.